Tina Turner dediğimizde aklımıza ne geliyor? O güçlü ses, sahnedeki o inanılmaz enerji, değil mi? Ama bugün size sadece bu yönünü değil, bir insanın nasıl küllerinden doğabileceğinin en canlı örneğini, onun inanılmaz geri dönüş hikayesini anlatacağım. Hazırsanız bu ilham verici yolculuğa başlayalım. Hikayemizin ilk bölümü 36 sent ve bir isim. Yani kaçış. Biliyorsunuz her büyük değişim hikayesi genellikle bir kırılma anıyla başlar değil mi? İşte şimdi tam da o ana gidiyoruz. Tina Turner'ın hayatının belki de en dip noktasına, her şeyin bir daha asla eskisi gibi olmayacağı o geceye. Tarih 3 Temmuz 1976 ve yer Dallas, Texas. İşte her şeyin başladığı, Tina Turner'ın hayatının tamamen değişeceği o gece bu şehirde tam da burada başlıyor. Bu cümle gerçekten insanın kanını donduruyor. Yani durumun vahametini anlatabiliyor muyum? Yüzü bir dayak sonrası şiş ve morarmış halde. Bu içinde yaşadığı kabusun ne kadar gerçek olduğunu gösteriyor. Bu sadece o anlık bir acı değil, yıllardır süren bir şiddetin son halkasıydı. İşte birazdan yapacağı şeyin neden bu kadar büyük, neden bu kadar inanılmaz bir cesaret gerektirdiğini tam da bu yüzden anlamamız lazım. Peki kaçarken yanında ne vardı biliyor musunuz? Sadece 2 şey. Ve ilki bu. 36 sent. Evet, yanlış duymadınız, sadece 36 sent. Düşünsenize, bu küçücük miktar aslında ne kadar büyük bir hayatı geride bıraktığının ve ne kadar çaresiz bir noktadan başladığının en net göstergesi. Ve işte ikinci ve son varlığı, bir tane mobil benzin kartı. Yani tüm serveti bu. Cebinde 36 sent ve bir benzin kartı. İşte size bir insanın sıfırdan, hatta eksiden nasıl başladığının fotoğrafı. İnanılmaz. Şimdi o anı bir düşünün. Otelden kendini dışarı atıyor ve gecenin zifiri karanlığında, arabaların vızır vızır geçtiği bir otoyolun ortasında, hayatını resmen tehlikeye atarak karşıya geçmeye çalışıyor. Düşünsenize, her araba farı, her korna sesi, hepsi birer tehdit. Ve tek amacı ne? Karşıdaki Ramada Inn Oteli'nin o güven veren ışıklarına ulaşabilmek. Sadece o kadar. Peki, bu kaçıştan sonra ne oldu? Boşanma davası. Şimdi size soruyorum. 16 yıl boyunca şiddet gördüğünüz ama aynı zamanda devasa bir kariyeri birlikte yarattığınız birinden ayrılırken ne istersiniz? Para, evler, arabalar, şarkıların telif hakları, ne istersiniz? Cevap işte bu yüzden çok etkileyici. Tina hiçbirini istemedi. Para, mülk, telif hakkı hepsini reddetti. Tek bir şey istedi, tek bir şey için mücadele etti, adını. Evet, Tina Turner adını, aslında bu isim bile ona kocası Ike tarafından verilmişti, onu kontrol etmenin bir yoluydu. Ama Tina o ismi alıp tamamen kendisine ait kılmaya, kendi hikayesini o isimle yazmaya kararlıydı. Ve adını aldı, özgürlüğünü kazandı. Ama asıl savaş şimdi başlıyordu. Geldik hikayemizin ikinci kısmına, sıfırdan başlamak. Yani o zorlu mücadele yılları. Gelin bakalım Tina'yı neler bekliyordu. Karşısındaki tablo gerçekten de iç açıcı değildi, hiç değildi. Bir kere dağ gibi borçları vardı, iptal edilen konserler yüzünden. Üstüne üstlük vergi dairesi kapısına dayanmıştı. Müzik sektörüne baksanız onlar için Tina artık eski bir isimdi. Düşünsenize 40 yaşına gelmiş siyahi bir rock'n'roll şarkıcısı. Sektör ona sırtını dönmüştü. Yani kağıt üzerinde bakınca şansı sıfırdı diyebiliriz. Peki o ne yaptı? Pes mi etti? Tabii ki hayır. İşte Tina Turner farkı burada ortaya çıkıyor. Gurur falan dinlemedi, ne iş bulduysa yaptı. Otel lobilerinde şarkı mı söylemek gerekiyor? Söyledi. Televizyondaki yarışma programlarına mı çıkmak gerekiyor? Çıktı. Hatta ve hatta konser bulamadığı zamanlarda ev temizliğine bile gitti. Bu sadece para kazanmak değil, bu ayakta kalma, sanatını hayatta tutma mücadelesiydi. Bütün bu hengamenin, bu mücadelenin ortasında insan nasıl ayakta kalır değil mi? İşte Tina'nın bir sırrı vardı. Manevi bir gücü. İnandığı Niçeren Budizmi sayesinde her gün ilahiler okuyarak o içsel gücü, o dengeyi buluyordu. Yani sadece dış dünyayla değil, kendi içinde de büyük bir mücadele veriyor ve kendini adeta yeniden inşa ediyordu. Ve işte o kadar mücadeleden, o kadar zorluktan sonra sabrın sonu selamet oldu. O an geldi, çattı. Kraliçenin geri dönüş zamanı. Hikayemizin bu bölümünde onu bir efsane yapacak olan o büyük zafere, Private Dancer dönemine bakıyoruz. Şu zaman çizelgesine bir bakın, geri dönüşün hızına ve büyüklüğüne inanamayacaksınız. 1984, Tina 44 yaşında. Private Dancer albümünü çıkarıyor ve albüm 20 milyondan fazla satıyor. Düşünebiliyor musunuz? Aynı yıl What's Love Got to Do With It şarkısıyla kariyerinin ilk solo bir numaralı hitine ulaşıyor. Yetiyor mu?
Hayır. 1985'e geliyoruz, o albümle tam 3 tane Grammy ödülü kazanıyor. Hatta bununla da kalmıyor, Mad Max filminde ikonik anti-entity rolünü kapıyor. Yani bu sadece bir geri dönüş değildi, resmen müzik dünyasını yerinden oynattı. Evet, zirveyle çıkmıştı ama hikaye burada bitmiyor. Şimdi geldik son bölüme. Bu seferki hayat tamamen onun kurallarıyla yazılmıştı ve ardında bıraktığı o inanılmaz direniş mirasına bakacağız. Kendi kurallarıyla kurduğu bu ikinci kariyerin büyüklüğüne bakar mısınız? Rakamlar inanılmaz. Toplamda 12 Grammy ödülü, dünya çapında 100 milyondan fazla satılan albüm. Ve tabii ki o stadyumları ağzına kadar dolduran, rekorlar kıran dünya turneleri. Dediğim gibi bu bir geri dönüşten çok daha fazlasıydı. Bu mutlak bir zaferdi. Ve bu zaferler sadece kariyerinde değildi. Sonunda özel hayatında da aradığı huzuru ve mutluluğu buldu. 1986'da Erwin Bach ile tanıştı ve hayatının aşkını bulduğunu söylüyordu. Aralarındaki bağ o kadar güçlüydü ki yıllar sonra 2017'de Tina'nın sağlığı bozulduğunda Erwin ona kendi böbreğini bağışlayarak hayatını kurtardı. İşte gerçek sevgi, gerçek ortaklık bu olsa gerek. Ve sanırım Tina'nın bize bıraktığı en büyük miras, en güçlü mesaj işte bu sözlerde gizli. Diyor ki, hayatınızı geri almak için asla çok geç değildir. 40'ında da yeniden başlayabilirsiniz, 50'sinde de, her yaşta. Bu sözler onun tüm hayatının özeti gibi değil mi? Yaşınız ne olursa olsun, durumunuz ne kadar kötü görünürse görünsün, yeniden başlamak için hiçbir zaman geç olmadığını hatırlatıyor bize. Peki, bütün bu hikayeyi dinledikten sonra insanın aklına şu soru geliyor. Otoyolun bir tarafından diğer tarafına geçmek gibi. Yani umutsuzluğun karanlığından yeniden doğuşun aydınlığına geçmek için gerçekten ne gerekiyor? Cevap aslında en başa, o geceye dönüyor. Yeniden doğuşun formülü belki de sandığımızdan daha basit. Ne lazım? Başlamak için bir kıvılcım, yani 36 sent. O durumdan uzaklaşmak için bir araç, yani bir benzin kartı. Ve hepsinden önemlisi, her şeye rağmen pes etmeyen o kırılmaz, o sarsılmaz irade. İşte Tina Turner'ın bize gösterdiği formül bu. Bu kadar basit ve bir o kadar da güçlü.